Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz Buğra'yla nereye geldik? Miami'de Little Havana'ya geldik. Küba esintisi yaşayacağız. Miami'ye gelen Kübalıların genelde yaşadığı bir bölge. O yüzden böyle çok fazla Küba restoranları, Küba'ya ait daha çok kültürel şeyler bu bölgede var. Biz uzun yıllar burada yaşamamıza rağmen bir kere bile gelmedik. Sağ olsun ekibimiz bizi ziyarete geldi Miami'ye. Şu anda da videolarımızı Tolga çekiyor. Eşi Nazlı da burada beraber. Onlarla geziyoruz. Onların sayesinde ve YouTube sayesinde 10 yıldır görmediğimiz yeri görmeye geldik. Keyifli bence anlar getireceğimizi düşünüyorum. Dans eder miyiz? Eder misin? Salsa. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki Kübalara bizim halayı çektirelim mi? onlar salsa, biz halay. Olur. Mesela salsa dans eden bir yere girelim. Tamam. Ama biz salsa yapmayalım. Ne yapalım? Zaten öyle bir bilgimiz yok da çok fazla. Halay çekmeye başlayalım. Halay çekmeye başlayalım böyle. Ne dersin? Bakarız modumuza göre. Bakalım yani ne nasıl bir yer, ne yapacağız hiçbir fikrimiz yok. Birazcık da bir baktık nerelere gidilir, ne yapılır. Daha önceden duyduğumuz yerler de vardı. Hem sokak lezzetlerini tadacağız. Farklı restoranlarda bunların yemeklerini yiyeceğiz. Otentik yemeklerinden yiyeceğiz. Bir dondurmacı varmış, dondurma yiyeceğiz. Brocuya tabii ki uğrayacağız. Küba deyince biliyorsunuz en önemli onların kültürel olarak sattığı malzemelerden de en büyük ihracatları kuru olabilir. Brocuya gideceğiz. Yani tabii komple yani Küba'yı anımsatamayız ama sadece onun esintilerini Bence bayağı yaşayacağız. anımsatırız. Ben size bir şey Bence söyleyeyim. Bana göre yani, burada Küba'dan daha fazla Kübalı yaşıyor olabilir. Hayır şöyle bir şey yani şimdi Küba'nın dokusu, atmosferi, evleri, sokakları değil tabii ki sonuçta. Oranın atmosferi çok daha farklı. Ama burada sadece onun esintilerini göreceğiz. Bakalım keyifli olacak ya. O zaman hadi. Hadi gezmeye başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, biz Old Havana'ya geldik. Şimdi burada biraz bir şeyler atıştıracağız. Farklı şeyler söyledik, hepsinin tadına bakalım diye. Burayla yine bir tadım aşaması yapacağız. Muhtemelen burada daha çok fazla şey tatacak. Ben her şeyi sevmedim. Et odaklı olduğu için yemekleri sana bir tavuklu bir şey söyledik. Kırmızı et odaklı olduğu için ben daha çok tadacağım diye düşünüyorum. Ben genelde şeyleri çok seviyorum. Latinleri bu siyah fasulye, bu da black bean diye geçiyor. Bir de yanında pirinç veriyorlar bizim pilavlardan. Ve inanılmaz lezzetli oluyor. Onu söyledim. Bir de salata söyledim kaydı olarak. Ama Uray'la birkaç etli bir şeyler söyledim. Onları artık Burak tadacak. Restoranda çok fazla inanılmaz güzel bir dekoru var. Çok keyifli. Öyle turluyoruz. Bu bölge tabii çok eğlenceli yani. Her yerden müzik sesleri geliyor, farklı ses. Burada nasıl çıkacak bilmiyorum. Ama her yerden böyle şimdiden insanlar belirli yerlere dans etmeye başlamış bile. Bayağı kendimizi şu anda Küba'da gibi hissediyoruz. Miami'nin içinde Küba'yı kurmuşlar. YouTube bizim için tam ana biriktirme falan filan demiştim. Evet. İşte amacına ulaşıyor yani. Gerçekten sizin için geldik. Teşekkür ederiz size de. Bize böyle bir push ettiğiniz için, bazı şeyleri yapmak için, bizi ittiğiniz için teşekkür ederiz. Siz olmasanız 10 yıldır buradayız. Buraya ilk defa geliyoruz. Küba esintisi yaşayacağız bugün. Yaşayacağız. Başlangıç olarak böyle bir deniz mahsulü bir başlangıç söyleyeyim. Ne var? Karides var, kalamar var, ahtapot var. Başla bakalım Ceyda Hanım. Sen al yukarıdakinden al başla. Ben de ahtapottan başlayayım. Bol limonlu, sirkeli, soğanlı. Çok güzel. Süper değil mi? Gerçekten çok güzel. Bu da kurutulmuş muz. Gerçekten çok seviyorum. 10 numara. Belki bu da var. Evet bayağı. Ne oluyor? Çok mu acı? Evet. Okay, could you explain us what these are? This is the banana chips, fish croquette, fried yuca, empanada, mojo criollo, and spicy sauce. What is inside this one? With garlic, oil, onion, it's mojo criollo. Nice. So this looks like potatoes, but it's actually fish. Yes, it's fish. So it's yuca. Yuca, yes. It's same potato. Yeah, Similar. similar, but healthier, I guess. Thank you so much. Gerçekten çok lezzetli bir şey. Aslında sağlıklı. Tabii şimdi kızartıldığı için o sağlığı kalmıyor. Ama normal şartlarda patates gibi haşlayıp yiyorlar. Ben de çok seviyorum.
zeytinyağlısı, hani zeytinyağlı kereviz yaparız ya, aynı o şekilde de yapabilirsiniz bunu. Bir nevi patatese benziyor. Şu balığı merak ediyorum. Bayağı bizim patates kroket gibi ama balıkmış. Çok merak ediyorum. Tavuk gibi kokuyor. Değişik kokuyor. Süper ama. Evet, etli sandviçimiz geldi. Küba mutfağında veya genel birçok mutfağında bu sandviçler çok fazla var. Türlerinde var sandviç olayı. Ceyda yemeyecek, bunu biz yiyeceğiz. Bir tadına bakarsın belki. Bu arada görüyorsunuz yani ne tabak değiştirme var, ne çatal bıçak değiştirme, servis değiştirme diye bir şey genel olarak Amerika'da zaten yok. Söylemezseniz 10 tane de yemek söyleseniz hepsini tek çatal bıçak, tek tabakla yersiniz. Bu lüks restoranlarda da böyle bu arada. Etli tost gibi değil mi? Güzel yiyelim ama ölmeyin yani öyle. Çok acayip değil. Maní tostado, cacahuetes a $1. El manicero, Okay, it makes us happy. $1 only. What is it? Peanut, maní tostado. Cacahuetes a $1, peanut $1. Nasıl bir peanut ya? $1. Bir aç bakalım. Şey yaptıktan sonra açarız. Where you from? Turko. Turko. Steak $1. Fıstık $1. $1, yeah. How do you say hi Turkey in Spanish? Can you say Hola something? Turkey. Hola Turkey. Aynı yani. Hola, hola. No. Maybe something different to the camera. Hola. Hola, tortilla. $1, peanut, cacahuetes. Gracias. 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 Evet arkadaşlar, şimdi gelelim asıl konumuza. 750.000 kişi bizim birden çok fazla videomuzu izlemiş. Ama bu izleyen kişiler nerede? Neden abone olmuyorsunuz? Bizi üzüyorsunuz, ekibimi üzüyorsunuz, Tolga'yı üzüyorsunuz, Nazlı'yı üzüyorsunuz. Lütfen abone olalım arkadaşlar. Böyle bir tuşa basalım, abonemizi olalım. Biz de mutlu olalım. Siz de demek ki keyif alıyorsunuz, bizleri izliyorsunuz. Biz de sizin o güzel beğenme butonunuza bastığınızda çok daha fazla mutlu oluyoruz. O yüzden bizi beğenin, abone olun. Bir de bildirimleri açsınlar. Bildirimleri de açın. Ceyda, yeni araban çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Her zaman klasikler güzeldir. Evet, şimdi The Havana Collection diye bir mağazaya girdik. Enteresan da bir tarihi var. Anlatacağız size birazdan. Tam böyle otentik Kübalıların giydiği lokal böyle işte herhalde buralardan hava alsın diye yanları düğmeli falan filan. Bir Enteresan de şeyler var. aşırı cepli herhalde sürekli prolarını falan koymak için. Muhtemelen evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan, çok şık gömlekler var. Ya ben bile Neden enteresan giyebilirim. olsun ki? Hayır yani bizim daha önce görmediğimiz tarzda, alışık Evet. olmadığımız tarzda gömlekler var. Şu ayakkabılara Çok bakar şık. mısınız? Eski tip. Enteresan bir yer yani. Türkiye renklerini buldum. Tam gezgin. Bak çok güzel oldu. Aa evet. Bu bana yakıştı. Sanki Amazonlarda safariye çıkmış gibisin. Alayım ben. Ay nasıl kaşın. Bana bu nasıl oldu? Hiç Sana hiç bana olmaz. olmadı. Bana hiç yakışmıyor. Çok çirkin oldu. Çok da seviyorum böyle şapkaları ama. Ne kadarmış? Alamam. Bu şapka $50. Biraz turistik olduğu için pahalı ama. Evet. Biraz. Aa, bir dakika bu. Run. So we start with the Rooster Alley, and of course it's a celebration of roosters, and a lot of people always ask, what do the roosters stand for? Well, there's four possibilities, okay? Number one, it's an unofficial mascot of Miami. All of our residential neighborhoods here in Miami and Miami's urban core, what's the city of Miami proper, for some unexplained reason, are filled with feral and wild roosters and hens. Okay? They're all over the place. There's not one historian in the state of Florida that could figure out why we have That's them. what So it they were says probably online. already That's here. why. I'm sorry. That's what it says online. They say that humans, when they brought their chickens and roosters and all that. That's what I read. Right, right. Obviously, and it was I'm not sure, better, so. I'm sure maybe there were a couple, you know, but for the most part, there were roosters in in South Florida. We don't even know when. It could even date back to the Spanish missions of the 1500s. Okay, and they've proliferated. In fact, this is not
limited to Miami. Key West, my friend, our Yes. southernmost Even point more. in the United States. Even more. It's even more. They're actually protected in Key West. Here in Miami, not so much. No. So actually we just had some chicken. I was making fun. I'm like, maybe we ate the chicken at the parking lot. Maybe that, that I could know. be the case. No. Here in Florida, we purchase our chicken at public supermarkets. These cars are. Well, these cars, they are symbols of present-day Cuba. I mean, we've got classic cars here. We've only got two right now. We're going to have a DeSoto coming in later this afternoon because we were fixing the alternator. The other one's outside. Did you that Did Ford you buy car. them from here or did you bring them from? No, Cuba? that's a fair question. A lot of people usually ask that. They're actually purchased here in the United States. They're U.S. cars. But you The guys ones that are in take off Cuba from- came from the United At States. the end of the day, yes. But they were in the 1950s, and after that, strict economic sanctions. In fact, some of the strictest U.S. sanctions ever levied on any single nation on Earth. I mean, I'm including the former Soviet Union, present-day Iran, North Korea, and Syria on that list. There's some bad blood between our two governments. Oh, Yeah, for over 64 and a half years. not between the people. That's for sure. No. The shared never history. between people. Absolutely, the shared history, and it's never between the people internationally. The shared history between Cuba and the United States dates back to, well, our second president, Thomas Jefferson, when he was even talking about annexing Cuba as part of the United States. Okay, so the classic cars are just reminiscent of a present-day Cuba and the images that people have of present-day Cuba, right? So, yeah. Oh no, and we plan to fill this courtyard with many more. Now you will see murals. Of course, there's the funny installation of the giant rooster right there, and the giant domino pieces. Dominoes, especially Cuban double nine dominoes, is very much a part of the local culture. It's a pastime that has been imported from Cuba here to South Florida, to this unique American city. Big fan of the cafecito. Cafecitos, it's in my veins. I should have an IV on, Have you but ever I don't. tried Turkish coffee? Yes, and it's very similar. Of course, the Not Turkish sweet. grounds, right? Exactly, and the Turkish coffee has grounds on the bottom, right? Yes. This won't have the grounds present, but it is a celebration, especially when you have the cafecito in the traditional way. It's a celebration of sugar and that dark, finely ground Arabica roast, We are which is the gonna go Cuban style espresso. Absolutely, you are must. gonna go try. You must. Thank you so much for your time. Sir, absolutely. Good luck to you. Thank you. All Thanks a right. lot. Thank you for Absolutely. information. Very good. Thank you. Very good. Yes. Dondurma çok güzel dediler. Güzel. Anneanne Maria'nın tarifi diyor. Herhalde buranın sahibinin annesi falan mı yapıyorlar bilmiyorum ama çok güzel. Spesiyeller olmuş onu aldım. Çok beğendim. İnanılmaz güzel. Neyli o? Şeyli, guava diye bir meyve var. Ondan krem peynir var. Bir de kurabiye Maria'nın var. kurabiyeleri. Anneanne Maria ismi. Guava'yı da Asya Market'e denemiştik Orlando'da. Orada guava aldık. Ne diye merak ederseniz o videomuzu izleyip görebilirsiniz ne olduğunu. Bir şey dikkatimi çekti, bir gösterebiliriz. Şu anneannenin yerine hoş geldin. Pardon, şu anneannenin evi yazıyor. Fakat burada bir şey var. Uyarı yazmışlar. Friends and Family, arkadaşlar ve aile friendly ödüyor. Büyük ihtimalle bizim eski Türkiye gibi insanlar geliyor, alıyorlar. Biz sonra herkes birbirini tanıdığı için, küçük bir mahalle klinik olduğu için bunlar. Eminim birçok eşya akraba da falan gelen. Para vermeden gitmek istiyorlar. Büyük ihtimalle buraya uyarı yazmışlar. Şeyli, üstünden buraya. İşte para vermeden gidemezsiniz diyor. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? Kahveciye. Dondurmamızı yiyelim. Cafecito. Cayo her şey zaten buranın ana caddesi bir Cayo yani 8. cadde. Her şey burada dönüyor. Arka sokaklara gittiğin zaman genelde ufak tefek evler var. Hemen karşıda güzel bir kahve içeceğiz. Bayağı otantik bir kahveciye geldik. Herkesin önerdiği, hatta hanımefendiye köşede oturalım dedim müzikten dolayı. Birazdan burası çok dolacaktı. Tam ilk çıkış saatine geliyoruz. Oturun oturduğunuz yere. Aynen buraya oturun dedi. Kapının girişine bizi bir yere attı. Kahvelerimizi. Kabalar sanki değil mi Kübalılar? Kabalar.
Ya da yok oraya gitme, oraya çıkma. Şöyle benim tahminim şu, biraz burada turistten bıkmışlar bence. Herkes her şeyi sorduğu için böyle herkese bir turist muamelesi yapıyorlar. Ben öyle hissediyorum. Normalde çok mutlu, neşeli insanlar ama evet, geldiğimizden beri herkesten bir kaba muamele görüyoruz. O yüzden Cuban espresso. Habana vieja, un calor. Habana vieja, un calor. Café blanco con maíz. Tres leches, no más alcohol, no más alcohol. Thank you. Gracias. Gracias. denememiz gereken 4 tane kahveden getir dedik. 2 tane alkollü getirmiş. Güzel. Acı kahveyi alıyorsunuz ama tatlılığı da alıyorsunuz böyle. Çok iyi. Güzel değil, bayağı iyi. Benlik bir kahve değil. Ben şimdi kendimi deneyeceğim. Benimki güzel. 10 üzerinden 9. Bir dakika. Buranınki 10 üzerinden benim için 5. Yok canım. Güzel. Çok hafif böyle sanki ısıtılmış süte bir damla böyle kahve koyarsınız ya da böyle Nesquik koyarsınız gibi bir tadı var Elin böyle. yanmadı mı? Yanmadı. İnanılmaz elim yandı. Tutma yeri var mı? Yok. Yok. Bayağı elim yandı benim. Güzel, çok hafif bu. Çikolatalı süt gibi daha doğrusu. Şimdi daha iyi Çok iyi. söyleyebilirim. Ben hepsini beğendim yani. Bu zaten renginden de belli, bayağı sert bir kahve. Bunlardan kahve alalım şeyde. Bir şey söyleyeceğim. O kadar sert bekledim ama içi bir çok yumuşak. Ben ama 1, 2, 3, 4 dedim. Benim içinde 1, 2, 3, 4. Evet, şu anda bir tane procuya girdik burada. Burada bir sürü pro dükkanı var fakat burası en otantik pro dükkanı. Burasıymış, burada elle sarıyorlar. Küba tohumu fakat Nikaragua'da üretilip buraya geliyormuş. Çünkü biliyorsunuz bir ambargo var. Küba prolarının Amerika'ya gitmesi yasak. Genelde geliyor ama el altından geliyor. Ama Küba'dan tohumu alıp Nikaragua'ya götürüp orada yetiştirip Amerika'ya getiriyorlar. Burada da elle sarıyorlar. Lüks bir procu göstereceğimize otantik, yani gerçek anlamda Küba bir procu gösteriyor. İşte çok pro içerseniz bu adam gibi böyle kara kuru kalırsınız. Sağlıksız şeyler yapmayın. Biz burayı gösteriyoruz ama tasvip etmiyoruz. Tütüne karşıyız. Bir alana bir bedavaymış. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi $30 ama bir alana bedava. 10 tanesi $30, 3 dolara tanesini alıyorsunuz. Evet. Burada da Türkiye'ye götürsen tanesini $10'dan satarsın. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sigara her zaman sağlığa zararlıdır. Tavsiye etmiyorum ama sadece Küba'nın en popüler kültürü pro. O yüzden size gösteriyoruz ama dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Burada bir sanat sokağı varmış, art district varmış. Gidelim Kübalı sanatçıların yaptığı artları inceleyelim. Ondan sonra bir sokak lezzetlerimize devam edip bölümümüzü bitirelim. Duvarlarda çok güzel resimler var. Evet, her yeri boyamışlar. Her yerde heykeller var. Miami'de kenarı çok var böyle yerler. Bir sürü sanatçılar geliyor, duvarları boyuyorlar. Çok güzel yerler var. Ama şimdi şurada biraz böyle müziğin içinden geçip diğer taraflara gidelim. Çok hareketli ya, her yerden farklı geliyor. Çok Şansı yapmayacağım. Hadi gel. Domina Park'a geliyoruz. Burada herkes yani şöyle bizim böyle köy kahveleri varsa bunların da kahvesi diyelim. Bütün herkes burada domino oynuyor. Aslında bu parkta bütün domino oynayıp sadece politik üzerine konuşuyorlarmış. Daha çok politik konuşmayı seviyorlarmış oyun oynarken. O yüzden de şimdi göstereceğiz size oyun oynayanları. Buranın da burası simgesel bir parkı. Gidelim soralım mı ne olacak bu Küba'nın hali diye. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Böyle girilir köy kahvesine, nasıl girilir? Buena suerte. Bueno. Buena suerte. Abi çok tatlı ya. Ne oldu? Ne oldu? Çok oldu. Ne oldu? Where you from?
Turco. Türkiye. Türkiye. Uyu böyle oluyor bak. Türkiye, tú eres turco también. Turco. Turco también. Aha. YouTube. Television. Tú eres turco también. Sí. Türkiye. Qué lejos vinieron. Gracias. Çok tatlı İran peyniri. Latin Amerika ülkelerinde özellikle Kolombiya'da Osmanlı zamanında Türk Osmanlı ticaret adamları gelip Kolombiya'ya yerleşmişler ve hep çok zenginler, ticaret yapanlar yerleşmiş. Turkish dediğiniz zaman anlamıyorlar fakat Turco dediğiniz zaman inanılmaz saygı duyuyorlar ve seviyorlar. Onlar için Turco demek çok zengin ve ticaret adamı demek. O yüzden biz de ne zaman bir Latin görsek Turkish diyeceğimize İngilizce bile sorsalar nerelisin dedikleri zaman hemen Turco diyoruz. Oo diyorlar özellikle Kolombiyalı. Şimdi bu beyefendi de belki Turco deyince falan böyle bir şeyler yapmasının sebebi belki de o yüzdendir. Latin Amerika'da Türklere çok saygı duyuyorlar. Evet, dünyanın en meşhur Küba restoranına geldik. Normalde buraya Amerikalı politikacılar geliyor, Kübalıların oylarını almak için. Hatta geçenlerde Trump gelmiş ama hiçbir şey yememiş. Yemeden çıkmış, gitmiş. Toplam 10 dakika, 15 dakika durmuş. Kübalıların çok böyle tatlı ve tuzluyu karıştırdıkları hamur işleri var. Hatta mesela içi kıymalı, dışı guava meyveli falan böyle tatlıları var. Biz o kadar karıştırmayız büyük ihtimalle. Böyle ince ufak bir şeyler alacağız. Belki bir kahve daha alırız. Arabamıza binip kızımızı almaya gideceğiz. Her restoranda su bulunuyor. Beklerken su içebilirsiniz diye. Bardakları çok güzel yapmışlar böyle külahtan. Koyup bir yerde bırakma diye, direkt çöpe at diye büyük ihtimalle böyle. İçeride çok sıra vardı. Şimdi bir de bu taraftaki bölümüne geçiyoruz. Orada da bakacağız. Aynı ürünler varmış. Öyle söyledi Buğra Bey. Yoksa geri döneceğim ama farkı buradan alacağım. Şimdi bu tarafına gidiyorum. Burası... Yememiz gereken şeyler, en bu işin basicleri ve camda satılanlar bu ürünler. Şu guavalıdan söyleyeceğim, kahve söyleyeceğim. Hanımları mutlu etmek kolay değil. İlk buraya gelseydik burada bir şey söylerdi, bunu yiyeceğim derdi. Oraya gitseydik ama ben orada bunu yiyeceğim, orada yok derdi. İlk buraya gittiğimiz için oradakini istiyor, buradakini istemiyor. Şimdi diyeceğim ki gel Ceyda oraya gidelim. Bu diyecek ki ben burada bunu yiyecektim. Yine mutsuz olacak. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Ceyda buradaki guavalı şey çok güzel. Ama orada olmayabilir. Tamam, buradan bir tane ıspanaklı. Evet. Empanada. Bir de şu altları böyle koyumuz gibi duruyor. Merak ettim ama ismi yazmıyor. Öbür taraftaki kişi yiyelim mi? Gel. Ben de ıspanaklı çiğ börek yiyeceğim. Bakın içi böyle. Şöyle göstereyim. Böyle. Milföy hamurundan efsane benimdi. Ispanaklı muhteşem. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Biz de sizler sayesinde gezdik, gördük. Keyifli bir gün geçirdik. Çok da keyif aldım. Burak biraz daha kalsa İspanyolcayı çözecekti. O çözmeden videomuzu bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.